Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle FIDE Adaylar Turnuvası 2024 eee 4. turunda Nepo ile Vidit arasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, maçlar hakkındaki, analizler hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz şimdi başlayalım. Klasik aslında başlamalar yine karşımızda. E4, E5, at F3, at C6, fil B5'ten sonra at F6, kısa rok, at E4, D4. Buraları zaten artık pratik anlamda biliyoruz. O yüzden hızlı geçeceğim. At D6 hamlesinden sonra burada fil C6, D C6'dan sonra D E5 ve at F5'ten sonra vezir D8, şah D8 hamlesini Nepo yani bu varyantı uygun görmüş. Şimdi şah D8'den sonra burada at C3 oynadı Nepo tarafından ve fil D7 hamlesi Vidit tarafına oynandığında ise burada Nepo H3'te yanıt vermiş. Şimdi Vidit tarafından bakıldığında burada ne oynanabilir? H6 hamlesi veya file 7 hamlesi oynanabilir. Burada kısa rok mu, uzun rok mu yapacağınızın aslında sinyalini şimdiden vermemiş olurdunuz. Ama burada Vidit H6 hamlesini tercih etmiş. H6 hamlesinden sonra şimdi baktığımızda aslında bana göre biraz cesurca bir hamle olan ki benim yapmaktan her zaman çekindiğim bir hamle. Belki de Nepo'nun bir hazırlık hamlesi olan hamle oynanıyor. G4 hamlesi oynanıyor. G4 hamlesinden sonra şahınızın kanadını zayıflatıyorsunuz. Ama burada şimdi baktığınızda G4 hamlesiyle atı da aslında bir şekilde tehdit etmiş oluyorsunuz. Peki bu G4 hamlesine hazırlık hamlesi devamdaki sebep nedir? Atı bir şekilde geriye doğru püskürtmeye çalışıyorsunuz ve atı aslında fille birlikte pasif bırakıyorsunuz. O yüzden hazırlık hamlesi olduğunu düşündüm şahsen. Peki at E7 hamlesi oynandıktan sonra burada ne oynanmalı? At H2 oynanmalı. Belki fil F4 oynanabilirdi. Bilgisayar öyle öneriyor ama at H2'nin ben güvenli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Peki burada Vidit de şimdi G5'te yanıt verdi. F4, G F4'ten sonra fil F4 hamlesi oynanmış oldu. Şimdi fil F4'ten sonra incelediğimizde buralarda acaba ne oynayabiliriz siyahlar için diye düşündüğümüzde aslında iki tane yanıt karşınıza çıkıyor. Birincisi at D5 hamlesi. Bu atın kesinlikle burada pasif olduğunu düşünüyoruz. Fili de bir şekilde engelliyor. G7'den belki çıkarsınız ama iki tempoyla burada uğraşmaya gerek var mı ki bu piyonu da nasıl sökeceksiniz ayrı bir konu zaten. At D5 hamlesini tercih edebilirsiniz ya da fil E6 gibi bir hamleyi tabii ki tercih edebilirsiniz. Burada Vidit neyi tercih etti? Fil E6 hamlesini tercih etti. Peki şimdi biz de at E4 oynadık. Nepo tarafından bir şekilde girişim başlatılmaya çalışılıyor. Ki F6'ya oturabilirse atımız çok bence kıymetli olacaktır bu at. Değeri 2 kat artacaktır diye düşünüyorum. Vidit burada B6 hamlesini oynamış. Ve at F3 hamlesinden sonra ise burada C5 hamlesi gelmiş. Şimdi C5 hamlesi ufaktan da olsa Vidit'in aslında ben vezir kanadına doğru gideceğim. Şu anda hisarımı oluşturmaya çalışıyorum gibi bir telaffuz biçimi aslında diyebiliriz. Peki bu şimdi C5 hamlesinden sonra burada bizim bahsettiğimiz at F6 hamlesi oynanabilir mi? Elbette ki oynanabilir. Çünkü at F6 hamlesi çok kuvvetli bir hamle ve ileride gerçekten bunun ekmeğini bence yiyeceksiniz diyebiliriz yani amiyane tabirle. Peki şah C8 oynandıktan sonra şimdi ne oynanabilir? Şah G2 oynandı. Güvenli bir hamle mi? Güvenli bir hamle. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi şah B7 hamlesinden sonra bahsettiğimiz Hisar muhabbeti aslında burada şu an gerçekleşiyor. Vidit bunu oluşturmaya çalışıyor. Peki biz burada şimdi aslında Nepo'ya odaklanalım. Nepo ne yapıyor? Nepo da burada şah G3 oynuyor. Şah G3 oynayarak aslında şu an iki tarafta şah güvenliğini bir şekilde sağlamaya çalıştı. Peki bundan sonra ne olacak? Burada bence Vidit ne yapabilir diye düşündüğümüzde
at D5, at C6 veya A6 gibi hamlelerle aslında konumunu ufaktan da böyle nasıl diyelim geliştirmeye çalışmak demeyelim de ufaktan bir konumunu iyileştirmeye çalışıyor diyelim ki bence at D5 veya at C6 hamlesi çok kuvvetli bir hamle. Peki burada Vidit ne yapıyor? Burada A5 oynamayı tercih ediyor ve Vidit'in bu hamlesini gerçekten ben beğenmedim. Burada atınızı oynamak burada daha kuvvetli bir nasıl diyelim hamleyken daha kuvvetli varyantlar içerirken A5 denemeniz bence biraz sıkıntı. Şahınızın biraz güvenliğini de bence zayıflatıyorsunuz. Peki karşılığında ne oynayabiliriz? Ne yapabilir? A3 yapılabilir, A4 yapılabilir ya da kalenizi örnek veriyorum çok pasif mi kaldığını düşündünüz. Kale AD1 ya da kale FE1 gibi hamlelerle de aslında devam edebilirsiniz. Nepo burada A3 ile devam etmiş. A4'ten sonra ise kale AD1 hamlesi gelmiş. Çünkü kalemizi D dikeyine getirmek bizler için avantajlı olacaktır. Şimdi bahsettiğimiz at D5 veya at C6 demiştim ya. Şimdi burada da Vidit at C6 oynamayı tercih etmiş. Ve burada C3 hamlesinden sonra fil E7 hamlesi oynanmış. Peki burada ne yapılabilir? Ya bu konum şu anda eşit. Ama biz ne yapabiliriz diye kendimizi zorladığımızda ise burada Nepo'nun verdiği bir yanıt var bize. Ben burada at H4 oynamayı tercih edeceğim demiş. Peki H5 ile yanıt veren Vidit'e karşı ise burada G5 oynandı. Kale A5, kale DE1'den sonra ise burada kale B5 oynanmış. Şimdi baktığımızda konumumuz eşit. Biz B2 piyonuna karşı gelen tehdidi nasıl koruyabiliriz? İncelediğimizde ya fil C1 yapacağım ya da kale F2 yapacağım. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Sizlere sormak isterim. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü fil C1'i getirmeniz fili piyonun savunmasına bağlamak olur. Kaleyi F2'ye getirmeniz ise yine bir şekilde bağlamanız olur. Bu piyon biraz çünkü nasıl diyelim geride kalmış zayıf piyon mu denir ona? Hani o tarzda bir şey oluyor. Benim uydurduğum bir tabir de olabilir. O tarzda piyondan ötürü siz burada bir taşınızı savunmaya bağlamak zorunda kalacaksınız. Peki şimdi burada bir incelik var. Fil C1 mi, kale F2 mi daha iyi diye düşündüğünüzde kale F2 hamlesi daha iyi bir hamle. Çünkü şimdi C4 hamlesinden sonra G6, FG6 ve burada at G6 hamlesinden sonra aslında bir şekilde konumu dengeliyorsunuz. Ama burada maalesef ki insanlık hali diyeceğim. Nepo burada fil C1 hamlesini oynuyor. Fil C1 hamlesi rakibinize öyle bir avantaj sağlıyor ki aslında bunu değerlendiremezseniz de bu sefer tam tersi onu değerlendiremediğiniz için rakibiniz sizin hamlenizi değerlendiriyor. Hani fırsata fırsat, karşılıklı bir fırsat var aslında burada. Peki burada bahsettiğimiz fırsat nedir? Burada oynamanız gereken tek hamle C4 hamlesidir. C4 hamlesinden sonra bahsettiğim varyantlar tekrar geçerli. G6 vesaire vesaire gibi şeyler geçerli diye düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Burada at E5 gibi bir hamleden sonra siyahlar üstünlüğünü G7 ile bir şekilde hani perçinleyemez diye düşünüyorsunuz. Siyahlar bir şekilde burada kaybetmeye yakın diye düşünüyorsunuz ama burada fil F6 hamlesinden sonra bence çok kuvvetli bir hamle. Kale F6 hamlesinden sonra ise kale G8 oynandığında burada işler bir şekilde karışıyor. Ama böyle bir şey oynanmadı maçta. O yüzden herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece bunu göstermek istedim. Fil C1'den sonra burada da maalesef Vidit bunu değerlendiremedi. Kendisi kale B3 oynadı ve çubuğu gördünüz zaten. Çubuk yukarıya doğru fırladı. Peki şimdi Nepo bunu değerlendirebilecek mi? Evet. G6 oynayarak değerlendirdi. FG6'dan sonra at G6 ve maalesef Vidit'in ikinci büyük hatası olduğunu düşündüğüm bir hata. Kale D8 hamlesi gerçekten Vidit'in konumunu artık zor duruma düşüren bir hamle olmuş. Peki devam edelim. At E7, at E7'den sonra at H5 oynandı. Kale D3, kale F3, kale F3, şah F3'ten sonra sadeleşmeler gerçekleşti. Fil H3'ten sonra E6 oynandı.
E6'yı yani piyonu sürmemiz çok önemli. Bu bizim için ileride bir anahtar aslında. Peki burada Vidit nasıl devam edebilir? Nasıl hani yanıt vereceğiz? Böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız sonuçta. Burada B5 ile yanıt vermiş Vidit. Şimdi fil G5'ten sonra at D5 oynandı. E7, fil D7 hamlesi çok kritik bu arada. Kesinlikle beyazlar doğruyu oynamazsa fil D7 çok kritik bir hamle. Kale D1 oynandı. Ve maalesef şah C6 Vidit'in maçını bitiren aslında konumunu bitiren bir hamle olmuş ve bu hamle sayesinde de Nepo şu anda liderliğe aslında oturdu diyebiliriz. Peki ne oynanması gerekiyor? Ve burada tabii ki Nepo'nun da en doğru hamle yani tek hamleyi oynaması gerekiyor. O hamle zaten artık Nepo tarafından kaçmaz diye düşünüyorum. O hamle şah E4 hamlesidir. Fil E8 son büyük hatası Vidit'in ve artık buradan sonra zaten Nepo'nun zaferini ilan ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Peki ne oynandı? Kale D5, fil H5, fil C1 hamlesi. Bu B2 tutmamız önemli. Dikkat edin. Fil G6'dan sonra şah E5 oynandı. B4, şah F6, fil E8, kale D8, BA3, BA3, fil D7 hamlesinden sonra şah F7 dikkat ediniz. Şahımızı, kalemizi E8'deki piyonun artık çıkışına doğru yönlendirebiliriz. Belki de daha farklı bir şey vardır. Fili alıp burada piyonu sürmeye çalışabilirsiniz ki bence bu daha mantıklı. Kale C3'ten sonra özür diliyorum bir dakika. Evet, burada şah F7'den sonra Vidit maçı terk ediyor. Burada ben kendim oynatmıştım. Oraya aklım gitti. Şah F7'den sonra Vidit artık burada terk ediyor. Çünkü şimdi göstereceğim varyantı oynayacaktı Nepo bence. Mesela Vidit'in burada kale C3 oynadığını varsayıyoruz. Kale D7 ve kale C1 hamlesinden sonra E8 vezirle artık burada bu konumu tutmanız çok da mümkün gözükmüyor diye düşünüyorum. Başka da oynatabileceğim en iyi böyle gösterebileceğim bir varyant yok. Çünkü burası artık kesin olarak kaybettiğiniz bir konum. Bir şekilde kendinizi kurtaramıyorsunuz diyebilirim sevgili arkadaşlar. Umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Umarım hani keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Elimden geldiğince keyifli ve öğretici analizler yapmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. E, Analizimizi tamamlayalım. Umarım dediğim gibi videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Bu bahsettiğim maç hakkında olabilir, diğer maçlar hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.